Bundan 10 yıl önce babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine bunun vücuduna bir zarar vereceğini düşünüp zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. Biyopolimerlere zeytin çekirdeğini dönüştürmeyi başardık. Zeytin çekirdeğinden ürettiğimiz biyoplastik ham maddeyi öncelikle plastik sektöründe kullanmaya başladık. Elektronik sektörü, beyaz eşya sektörü, gıda ambalajları, kozmetik ambalajlar, medikal sektör gibi birçok farklı sektörde aslında hayatımızın içerisinde olan bir dolu plastiğe uyarlamayı başardık. Ayrıca 2020 yılından beri aynı ham maddeden üretilen bitkisel derilerin de tekstil ve döşemelik alanında kullanılmasını sağladık. Zeytin çekirdeğinden ürettiğimiz biyoplastik ham madde ilk başta karbon ayak izini azaltıyor. Ayrıca %100 hali doğada kaybolabilir bir ürün özelliği katarken doğada kaybolmayan sürekli hayatımızda kullanmaya devam ettiğimiz plastiklerin içerisinde de hem bitkisel miktarı arttırıyoruz hem de aslına bakarsanız yoğunluğu düşük ham madde üretimi sağlıyoruz. Ayrıca bitkisel deri tarafında ise şu an dünyanın en yüksek oranlı bitkisel derisini üretmeyi başardı üreticilerimiz. Şu anki hedeflediğimiz pazar yıllık 40 milyon dolarlık bir pazarı hedefleyerek yola çıktık ama bu ilk tesisimizdeki planımızdı. Aslına bakarsanız 30 milyar dolarlık bir pazarın zaten 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda bitkisel materyal alanında oluşması hedefleniyor. Aslında modaya, yani moda gibi önemli bir endüstriye sürdürülebilirliğin enjekte edildiği bir süreç. Yani baktığımız zaman her koşulda tasarım aşamasından üretime, tedarikçilerin seçimine, hatta geri dönüşüm süreçlerine kadar modanın uçtan uca sürdürülebilirlikle beraber yeni bir strateji benimsemesini kastediyoruz. Burada sadece moda değil, her sektörün aslında yeni iş yapış şeklinde sürdürülebilir odaklı düşünmesi gerekiyor. Tabii moda da hani dünyayı en çok kirleten, hep bahsedilen sektörlerden bir tanesi olduğu için bu doğrultuda ciddi anlamda atılım yapması gereken sektörlerin başında yer alıyor. Tabii burada tek bir adımla sürdürülebilirlik vizyonunu destekleyemiyoruz. Yani sadece geri dönüşüm odaklı düşünmek ya da geri dönüştürülmüş malzemelerden bir takım şeyler üretmek yeterli olmuyor. İşte üretim sırasında su tüketimini nasıl azaltacağız ya da seçtiğimiz tedarikçilerin aynı şekilde karbon ayak izini nasıl düşürebiliriz, kendi karbon nötr hedeflerimizi nasıl tasarlarız, belli bir vizyonla, yani aslında uçtan uca bir stratejiyle bu işi uygulamak ve adım adım nihai sonuca ulaşmak ve tabii ki bu süreçleri de ölçümlememiz gerekiyor. Esasında sürdürülebilir moda bugünkü tanımıyla birlikte özgül ağırlığını kaybetmiş durumda. Niçin bugün Yeditepe Üniversitesi'nde tekstil bölümünde bu konferans serilerine başladık? Çünkü Türkiye'nin en vizyonlu ve en lider tekstil eğitimlerini teknolojiyle birleştirerek sürdürülebilir modada teknoloji destekli çok değerli tasarımcılar yetiştiriyorlar. Biz de 2015 yılı itibariyle biliyorsunuz giyilebilir teknolojiler ve sürdürülebilirlik adına tarımdan teknolojiye kadar kendi markamızı yeniden biçimlendirdik. Globalde bir yer alabilmek için farklı projelere imza atmaya başladık ve son noktamızda giyilebilir teknolojilerde. Önümüzdeki yıllarda tarımdan teknolojiye, tasarımda farklı disiplinleri bir araya getirmiş donanımlı tasarımcıların yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü yepyeni bir yüzyıla giriyoruz. Yepyeni bir dönem başladı. Teknoloji her şeyi değiştiriyor. Çünkü gezegenimiz şu anda kırmızı noktalara gelmiş durumda. Ki gezegen kırmızı noktalara geldiğinde şöyle algılamamamız gerekiyor. Gezegenin sonu gelmiyor. Gezegen bundan önce 5 defa aynı kırmızı çizgiler üzerine geldiğinde üzerindeki canlıları silkeledi ve yeniden başladı. İşte bu noktada dünyayı kirleten ikinci sektör konumunda olan tekstilde yepyeni bir kavram yaratmak durumundayız. Sürdürülebilir moda için biz esasında bundan 6 yıl önce tarımla ilgilenmeye başladık. Toprağın rehabilite edilmesi, pamuk için doğru tohumun ve izlenebilirliğin, esasında bunun üretildiği fabrikalara kadar yepyeni bir dönüşüm ağı oluşturabilmek için çalışmalara başladık. Tasarım aşamasında kağıdı kalemi bıraktık, dijitalleşmeye başladık. Kalıplarımızı dijitalde yapıyoruz, fittinglerimizi dijitalde yapıyoruz, son kararlarımızı dijitalde yapıp hiçbir şey harcamadan, örnek ürünler üretmeden üretime giriyoruz. Ardından da tamamıyla takip edilebilirlikte ürünlerimizi takip ediyoruz ve geri çağırıyoruz. Geri çağırdığımızda yeniden bir ürün haline dönmesini sağlıyoruz. Ama en önemlisi sürdürülebilirlikteki odağımız insan ve onun yaşayabileceği üzerindeki gezegeni en iyi noktaya taşıyabilmek. Bunun için de tamamıyla teknoloji destekli olarak çalışıyoruz.